Herkese merhabalar. Bu hafta videoyu Türkçe yapacağım. Bugün sizlere deprem çantası, daha doğrusu acil durum çantasından bahsedeceğim. Daha önce deprem hakkında bir video yapmıştım. Depremden nasıl korunması gerekiyor tarzı gibi şeyler. Onun linkini yukarıya ekliyorum. Ama bugün de size bir deprem, yani acil durum çantasının içerisinde neler olması gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Deprem çantası deyip duruyorum ama acil durum, yani deprem, tayfun olsun, herhangi bir şey, herhangi bir acil durumda herkesin evinde bulundurması gereken bir acil durum çantası var. Bunun için iki opsiyonunuz var. Ya hazır alacaksınız ya da kendiniz hazırlayacaksınız. Açıkçası kendiniz hazırlaması biraz zor olabilir. Çünkü işte tek tek düdük alacaksınız, batarya alacaksınız, gerekli ışıkları alacaksınız, radyo bulundurmanız gerekiyor işte. Yiyecekler falan filan olsun, bir sürü şey var. O yüzden ben hazır almak istedim. Takayla beraber bayağı araştırdık bunu almadan önce. Bu aldığımda tam hatırlamıyorum ama sanki böyle arama kurtarma eki gibi resmi bir ekibin hazırlamış olduğu bir çanta olduğu için güvenilir deniyordu ve videoların hepsi de, yorumların hepsi de çok iyi olduğu için de bundan almaya karar verdim. İyi de yani bayağı büyük, bayağı da ağır, kocaman bir şey. Şimdi size tek tek içinde neler var onları göstereceğim. Evet, çanta için daha iyi bir açı buldum. Böylece siz de rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi başlayayım. Şu aşağısında ve şurasında mesela boş yerler var. Buralara kimlik fotokopisi, az bir para, önemli belgeler gibi şeyler konulması gerekiyor. Mesela benim için pasaport falan da kopyasını koymam gerekiyor. Onları eklemedim. Onları da en kısa zamanda eklemem gerekiyor. Burada yine boş bir yer var. Buraya büyük ihtimal kıyafet falan sokuşturabilirim, az bir şey. Burada da çantanın manueli. İçinde neler var onları gösteriyor. Hemen onlardan başlayalım. Şimdi bakıyorum. Fotoğrafını bir yere koyarım. Çantanın içinde olan her şeyi tek tek gösteriyor. Şimdi baştan başlayalım. Umarım çantanın sırasını karıştırmam. Çantayı hiç tamamen açmamıştım. Ama baştan başlayalım. Şöyle açıyorum. Bakın ne kadar düzenli, her şey yerli yerinde. Benim de bunu bozmadan geri koymam lazım. Öncelikle bakalım. Zaten sanırım numaraları mı var? Bir yerden anlaşılıyordu bunlar ama neyse. İlk önce en üstte pirinçlerim var. Şimdi içerisinde iki tane normal, iki tane yosunlu, iki tane de böyle baharat falan katılmış sanırım. Flavor diyor sadece. Toplamda 6 tane pirinç var. Bunları ayırıyorum. Sonra dur bir dakika. 1, 2, 3. Pardon, 3 ayırmışlar. 6 da burada aynen. Birer birer, bir tane normal, bir tane yosunlu, bir tane baharatlı diyelim biz ona. Her biri için son kullanma tarihi 2028 yılının Haziran ve Temmuz ayları. Bayağı bir var yani. 8 yıl bu çantayı tutabilirim demek oluyor. Sonrasında köşelerden başlayayım. Bu neymiş? Sıkıştırmalı çant, yani paketler oluyor ya böyle. Nasıl denir? Evet ya, sıkıştırmalı torbalar oluyor ya böyle, havasını alırsınız falan. Bunun içinde 2 tane ondan var. İşte buna kıyafetleri koyup sıkıştırıp şu ön göze koymak gerekiyor. Çünkü burada zaten yer yok. Ondan sonra peçete var. Benim hep aldığım peçete markası. Hello yazıyor şurada. O peçeteden var. Bir de düdük var tabii ki, ıslık. Islık diyorum işte, ses çıkarması için. Bakıyorum başka ne var? Burada bir şey daha var. Bir şey atlıyorum galiba. Ha dur. Buldum. Yağmurluk var. Böyle şeffaf bir şekilde üstünüze giymek için. Resimle de hepsini tek tek çizeyim de ben, siz daha rahat anlayın. Sonra bir de içinde şey de var.
İlk yardım kiti de var. Ondan 6 tane mi var? 2 tane mi var? Tam anlamadım. Made in China yazıyor. Şaşırdım. Made in Japan beklerdim. Neyse. Devam edelim. Sonra bu hangisi? Dur pardon. Tamam ya. Bunları tek tek ayırmışlar. Şunda birer tane var. Yani bir tane çıkıştırmalı şey, bir tane düdük, bir tane peçete, bir tane yağmurluk, bir tane medkit var. Bunda da aynısı var. Şunlar birbirinin aynısı yani. Tamam, öğrendim çantanın sistemini bence. Sonrasında bu büyükmüş. Tamam, bu şey. Şimdi burada bir tane, kutuları hiç açmak istemiyorum. Çok karıştıracağım. Bir tane resimden göstereyim. Şöyle gazlı lamba gibi elde taşınır ya, böyle ondan var. Bir tane de yeni nesil böyle aşağıdan yani üstünden tutarsın ya. Ama bunun bir de radyosu da varmış. Acil durumlarda radyoyu falan da açıp dinlemeniz lazım diye. Sonra bunun yanına 4 tane batarya koymuşlar. Bir de böyle rehber gibi bir şey var. Büyük ihtimal radyonun falan nasıl kullanacağını açıklamak için. Sonra devam edelim. Mavi bir şey çıktı. Bu neymiş? Tamam, bunun tamam. Burada 2 tane şey var. Mat olur ya, böyle kampa giderken falan aşağınıza koyarsınız. Onun gibi bir mat var. Zemini yumuşatmak için. Battaniye gibi bir şey var böyle. Yani hani böyle depremden çıkınca üstünüze böyle alüminyum gibi bir şey verirler ya, böyle garip. Ondan var. Ondan sonra üstünüzü kapatmak için uyku tulumları olur ya. Bir uyku tulumu var. Sonra bir de göz bandı da koymuşlar. Uyurken yaparsınız ya. Şurada. Göz bandı da var. Bir de kulakları da tıkamak için olan şey de var. Şimdi o ikisi bana çok gerekli gelmedi ama koymuşlar. Devam ediyorum. Sonra o hangisi? Tamam, buldum. Tuvalet bile koymuş adamlar. Tuvalet var bayağı bir. Nasıl kuruluyor bilmiyorum. Açmak istemiyorum paketi. Çünkü açarsam toparlayamam. Onun dışında böyle, ben başta bunu mont zannettim. Böyle panço gibi bir şey var. Siyah tamamen. Dışından içeriği göremiyorsun. Bunun amacını çok çözemedim. Acaba tuvaletini yaparken kapatsın diye mi? Bunu da düşünmüşsünüz müdür bilemiyorum ama böyle bir şey var. Sonra içinde kuru şampuan var. Onlar aynen kendi markaları. 30 mililitre kuru şampuan var. Diş fırçası, diş macunu var. Bakıyorum başka bir şey var mı? Tamam, burası bu kadar. Bunlar da tabii ondan da yine 2 tane var. Çanta 2 kişilik, o yüzden her şeyde 2'şer tane var. Burada 10 litrelik su koymalık bir plastik çanta var. Burada da bu ilkinin aynısı ya. Tamam, bu yine bir öncekinin aynısı. İşte altına mat, üstüne alüminyum üstüne battaniye, bir de göz bandından. Zaten hepsini renk renk ayırmış bunlar. Tamam, şimdi anladım sistemi. Sonra kişi başı 4'er taneden toplamda 2 litre su olması lazım. Yarım litre desek. Bakıyorum. Aynen yarım litre sanırım. Yine son kullanma tarihi 2028. Bayağı bir süre kullanılabilir. Şimdi çantayı toptan boşaltmış oldum. Aynen. Çanta bayağı büyük. Şu an boş olan her şeyi gösterdim. Bunlar ana ihtiyaçlar. Tabii dediğim gibi şeyleri falan almanız gerekiyor. Önemli belgeleriniz, azıcık para, ondan sonra biraz kıyafet koymak gerekiyor. Battaniye falan, uyku tulumu falan, o tarz şeyler var. Ama mesela belki birkaç çift çorap
Mevsimlik ve sizi sıcak tutacak böyle içlik, daha doğrusu termal kıyafetler falan olabilir. Ama yine çok yer kalmayacak şekilde zaten incecik bir yer ayırmışlar yani. Şuraya da powerbank, tabii ki powerbank de unutulmamalı. Önemli belgeler buraya desek çanta bitiyor zaten. Ama güzel yani, umarım kullanmak durumunda kalmam. Böyle şeyler korkutucu ama Japonya'da birazcık nasıl bir ülkeyse çok fazla olay olduğu için bu tarz acil durum çantaları her zaman olmalı ve bunlar hep kolay erişilebilecek yerlerde olmalı. Benim evim zaten minnacık bir odam var. Çok erişecek bir yerim yok. O yüzden benim için sıkıntı değil. Takada mesela girişinde tutuyor. Mesela yani hep böyle erişimlerinin kolay olacak yerlerde olması gerekiyor. Ama çanta bu kadar yani. Türkiye'de de herkesin yapması gerekiyor bence. Buna bence bir öncelik gösterilmeli. Umarım bu videodan sonra siz de ufak da olsa böyle bir uğraş içine girer. Acil durum çantanızı hazırlarsınız. Ne olur ne olmaz. Çünkü Türkiye'de bu aralar çok deprem oldu. Ben ablama da deprem olduğu zaman zaten önceden de demiştim ama deprem olduğunda hemen hazırlattım. Hala çantam hazır duruyor dedi. Herkesin hazır tutması gerekiyor. Bu tür konular cidden şakaya gelmez. Umarım size yardımcı olabilmiştir. Sorunuz olursa aşağıda yazabilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup diğer videoları da izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.